Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Bandmate dinleyeceğiz. Bandmate'in The Dragon Cries isimli parçasını dinleyeceğiz. Burada hatırlatmam gereken bir olay var. Sözleri Thomas Kenny yazmış ve müziği grup Bandmate yapmış. Fakat burada prodüksiyon koltuğunda Tony Visconti var. Kimdir Tony Visconti? Ne gibi işler yapar ya da nasıl bir katkısı olmuştur? Hepsini klip izledikten sonra üzerine konuşacağız. David Bowie hayranları varsa onlar zaten çok sık duymuşlardır Tony Visconti ismini ve yaptığı işleri de biliyorlardır. Çaylar kahveler hazırsa gelin bakalım bu şarkıda neler hissedeceğiz hep birlikte görelim. Ses yok. Wow. Wow. Çok iyi. Wow. Arkadaşlar çok özür diliyorum. Müziğe de odaklanmaya çalışıyorum. Klip de çok harika bir klipmiş. O yüzden biraz hatta en baştan başlayacağım. Lütfen kusura bakmayın. Ben müziğe odaklanmaya çalıştım ama klip de çok etkileyici. Sesteki genişliğe bakar mısınız? Sayıki'nin yakın çekimlerine dikkat edin lütfen.
Evet. Eee, klip çok şey anlatıyor aslında. Tabii anlamayı isteyene geçerli bu sözüm. Eee, bu kızlar sadece havalı çalıyor klibi değildi. Öncelikle onu söyleyeyim. Buradaki, ejderha betimlemesinin ben doğa ana olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz mitolojide en güçlü varlık olan ejderha burada doğa anaydı. Şarkının ismi doğanın yok oluşuna bir feryat gibiydi açıkçası ve, bu yok edilen doğanın, ejderhanın, yasını tutan ve bizi uyandırmaya çalışan sinematik bir ağıt gibiydi açıkçası klip ve o başta söylemiştim ya prodüksiyonda Tony Visconti var diye. Visconti'nin o geniş ve derin sound'u klibin, bu devasa ve hüzünlü atmosferini tamamlayan bir parçaydı açıkçası. Ejderha ağlıyor çünkü biz onu yok ediyoruz. Teknolojiyle, betonla, çevre kirliliğiyle her şeyi yok ediyoruz ve bunu, bir görsel mesaj olarak bize klip çok güzel bir şekilde sunduğunu düşünüyorum. Klibin genelindeki o kapalı ve kasvetli hava kıyamet sonrası post apokaliptik bir, dünyayı andırıyordu açıkçası ve grup üyeleri sanki o yok oluşun içerisinde, kalan, ortasında kalan son sesler gibi işlenmişti. O başta dediğim gibi Saiki'nin gözlerine odaklanıyordu. Dikkat ederseniz zoom oluyordu kamera. O da bence tanıklık etmeyi, simgeliyordu diyebiliriz. Doğa can çekişirken biz sadece izliyor muyuz sorusu. Eee, Saiki'nin gözleri bazen ejderhanın bazen de bu yıkımı izleyen insanın gözü gibi yansıtıldığını düşünüyorum klipte. Pardon. Ve, hizmetçiler biliyorsunuz hizmet eden, itaat eden figürlerdir. Ancak burada, dünyanın, sonuna karşı haykıran, güçlü ve asi figürlere dönüşmüşlerdi açıkçası. Bu grubun yine dediğim gibi God Mode dediğim o görünüşüne aldanmayın imajını pekiştiriyor. David Bowie'nin dediğim gibi efsanevi prodüktörü. Şarkının sadece teknik kaydıyla değil bu arada, genel ruhu ve vokal düzenlemeleriyle de bizzat ilgilenmiş, eee, Tony. Ve, dediğim gibi şarkının Bandmate'in klasik o hızlı J-Rock, power metal çizgisinden ziyade 70'lerin 80'lerin, klasik hard rock tınılarına daha çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yine Visconti'nin dokunuşuyla davul ve bas, tonlarında açık ve organik bir, hava yaratılmıştı. En iyi yaptığı şey bu arada. Beste gruba ait demiştik. Beste gruba ait olsa da, prodüksiyon aşamasında Visconti'nin o yönlendirmeleriyle şekillenmiş ve o şarkının iskeletini, yani besteyi, bozmadan karakteristik bir, batılı rock tınısı kazandırmıştı açıkçası. Sadece bir biliyorsunuz prodüktör değil o. Modern rock, sound'unu şekillendiren bir mühendislik dehası kendisi ve, analog ruhun da temsilcisi diyebiliriz. Sesi sadece kaydetmiyor, ona bir karakter yüklüyor açıkçası ve, Bandmate'le çalışırken de bildiğimiz o dijital ve çok parlak, J-Rock tınısını daha organik, çiğ ve epik bir hâle getirmiş, dinlediğimiz gibi. Eee, müzik grubun elinden çıksa da dediğim gibi Visconti'nin dokunuşlarıyla bildiğimiz yüksek tempo bu, J-Rock sound'u yerine daha böyle stadyum rock havasında, geniş yankılanan, ve oturaklı bir eser ortaya çıkmıştı dinlediğimiz kadarıyla ve, bütün bunları neden anlatıyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Ya, efsanevi Visconti'nin, Bandmate'in performansını gördükten sonra performanslarını, onlarla çalışmayı bizzat kabul ettiğini okumuştum, bir yerde. Bu da grubun aslında teknik becerisinin, dünya standartlarında olduğunu, en büyük kanıtlarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü Visconti gibi seçici bir, dehanın, bu projede yer alması, kızların müzikal kalitesinin ve, ne kadar ciddi bir seviyede olduğunu açıkçası tescillemiştir diyebiliriz. Özür dilerim. Visconti'nin bu şarkıya yine, okumuştum New York'taki kendi stüdyosunda mixlediğini ve grubun onunla çalışmak için Amerika'ya gittiğini, okudum. Bu da grubun vizyonunun aslında ne kadar ciddi olduğunu ve uluslararası arenadaki yerini gösteren çok güzel bir detay bence. Eee, müzikal detaylara gelirsek Hanami, parçada daha böyle blues rock etkili bir solo sergiliyor. Teknikten ziyade duyguya ve sustain kullanımına odaklanmıştı. Aslında blues da değil, melodik hard rock demek daha doğru olur sanki. Her zamanki o shred odaklı sololar yerine daha groovy ve atmosferik bir solo tercih etti. Soloda harmonizer kullanarak sesin bir oktav yukarıdan double'ladı gördüğünüz gibi ve, bu da şarkıya o geniş ve mistik havayı kattı açıkçası. Misa'nın baslarını söylemiyorum artık. Ben Bandmate dinlerken biliyorsunuz bir kulağım Hakan Ali Misa'da. Misa'nın basları yine her zamanki gibi baskın
Ancak bu şarkıda daha çok groove odaklıydı ve yine, şarkının iskeletini tutan bir yapıdaydı diyebiliriz. Ve yine bu parçada teknik şovdan ziyade şarkının nefes almasını sağlayan bir, bas yürüyüşü sergiledi diyebiliriz. Ve Akane'ye gelelim. Bu arada özellikle insanın, dikkat etseniz o köprü geçişlerinde, davulla olan uyumu, onun ne kadar sağlam bir ritim kurguladığını kanıtlayan cinsten bir şeydi. Şarkının o karanlık ve, oturaklı tınısını, Misa'nın bas tonlarındaki derinlik sağlıyordu diyebiliriz açıkçası. Ve Akane'ye gelelim. Şarkı boyunca hiç, durmadan devam eden ağır ve görkemli tempo, şarkının ejderha teması, onu destekleyen bir devasalık hissi vermişti açıkçası. Tam bir insan, metronom diyebiliriz Akane için. Şarkı 190 BPM'lik yine, yüksek tempoda bir, şarkı olmasına rağmen o vuruşlardaki netlik ve tutarlılık asla, bozulmadı. Eee, Saiki ve Miku'nun vokallerine gelirsek eğer burada parçada daha düşük perdeden başlayıp nakaratta yükselen, klasik, stili uyguladılar. Telaffuz ve vurgular tamamen İngilizce olan sözlere uygun olarak daha sert ve keskindi diyebiliriz. Grubun tamamen İngilizce olan nadir şarkılarından bir tanesi ni dinledik diye düşünüyorum ve onların dünya sahnesindeki iddiasını, simgelemiş diyebiliriz bu şarkı için. Bir yerde okumuştum. Tamamı İngilizce olan bu, şarkıda ikili yani, Saiki ve Miku stüdyoda 8 saat aralıksız kayıt yaparak inanılmaz bir dayanıklılık göstermişler ve çok ilgi çekici gelmişti bana bu. Saiki kendi sesindeki yankı miktarını, bizzat ayarlayacak kadar da teknik, vizyona sahip birisidir açıkçası. Burada da onu yapmış, ve bu sadece şarkı söylemediğini aslında sesin son halindeki prodüksiyonda da ne kadar hakim olduğunu bize gösteriyor. Ve Miku İngilizce telaffuz üzerinde çok çalışmış açıkçası. Melodi uyumu üzerinde daha doğrusu. Yani İngilizce telaffuzu ve melodi uyumu. Onu kelime kelime çalışarak şarkının uluslararası standartlara ulaşmasını sağlamış. Eee, Okuduğum yerde bu şekilde bir bilgi vardı yani. Ve nakarat kısmı melodik olarak çok akılda kalıcı ve epik atmosfere sahip diyebiliriz. Saiki'nin sesindeki karakteristik puslu ton şarkının melankolik ama güçlü bir havasıyla birleşiyordu açıkçası. Ve Visconti'nin eee, o şarkıdaki geniş ve sahneleme ve yüksek prodüksiyon kalitesini hemen dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Burada Visconti'nin dokunuşunu hissettik açıkçası. Yani müzik tarihinin en ikonik sound'larını inşa eden, sanatın her disiplinine hakim bir dehadan bahsediyoruz açıkçası. Ve Bandmate'in onun gibi bir isimle çalışması da grubun müzikal vizyonunun ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor bize. Harika bir başarı bu arada. Ve genişlikten bahsettik ya, sesteki genişlikten, Visconti dokunuşu. Genişlik derken aslında şunu diyorum. Yani diğer Bandmate şarkılarına enerjik bir yumruk gibidir şarkılar. Yani her şey o anda ve çok güçlü gelir. Ama bu şarkıda dikkat ederseniz devasa bir sinema perdesi gibi. Ses her yönden geldi bize. Kulaklıkla dinlediyseniz çok net hissediliyor bu arada. Ve her ayrıntıya yani o parmakların tellerdeki sürtünme sesine kadar her ayrıntıya duyduk. İşte bunu da o genişlik, sesteki genişlik sağlıyor. Gitarların biri en sağda ve diğeri de solda olduğunu varsayarsak sanki aralarında metreler varmış gibi ferah duyuluyor. İşte bu genişliğin sağladığı bir olay bu. Saiki'nin yine dediğim gibi ses tam öndeyken davul sanki 3-4 metre arkada çalıyormuş gibi bir uzay hissi yaratıyor bu genişlik. Ve eee, buna aslında geniş sahneleme deniliyor. Yani sanki kulaklıkla değil de o devasa bir konser salonunun içerisindesiniz ve orada dinliyormuş hissiyatı yaratıyor dinleyicide. Yani şarkı grubun bence Japonya sınırlarını aşan bir prodüksiyon vizyonuyla neler yapacağını da çok net bir şekilde kanıtlamış diye düşünüyorum bize. Köprü kısmı, solodan hemen önceki geçiş bölümleri, gerilimi tırmandırıp o finaldeki büyük patlamayı hazırlayan en ikonik kısımlardan, en teknik kısımlardan biriydi diyebiliriz. Dikkat ettiyseniz şarkıda enstrümanları birbiri üzerine binmeden ve her birinin kendi boşluğunun bulunduğu katmanlı bir yapı vardı şarkıda. Bu da onların sadece dediğim gibi bireysel olarak değil ve bir bütün olarak ne kadar disiplinli ve profesyonel olduklarını bize açıkçası gösteriyordu diyebiliriz. Klip görsel olarak karanlık, dramatik ve gotik bir atmosfer tercih edilmiş. Aslında gotik de değil. Karanlık ve dramatik. Minimal ve estetik. Soğuk ışık ve sıcak ışık kontrastı. Epik ve olgun atmosfer. Yani hafif gotik tonda diyebiliriz aslında. Ve üyelerin
performansları, sahnedeki ışık oyunları, renk paleti, şarkının, o ağır temposunda görsel derinlikle desteklendi. Diğer kliplerine göre aslında daha sade ama daha cool bir duruş sergiliyorlardı. Klipte turuncu ve sıcak tonlar ile soğuk ve karanlık, fonlar arasında sürekli bir çatışma vardı, dikkat ettiyseniz. Eee, Üyelerin arasındaki o dikey ışık sütunları şarkının epik atmosferini destekleyen nitelikteydi açıkçası. Ve özellikle Saiki'nin, eee, yakın çevrelerinde kullanılan gölge oyunları, şarkının dramatik yapısını ve o ejderha ağlıyor temasını, hüznünü çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Burada teknik videomuzun aslında sonuna geldik. Fakat bir kapatmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Heyecan verici bir duyuru yapmak istiyorum. Takipçilerimizden, şu an ismini vermeyeyim, bir dahaki videoda vereyim. Çünkü kendisine sormadım. Takipçilerimizden birisi ve bir grup Maniac grubu. Grubun Londra'daki konserinde en ön sıradan VIP biletler aldılar ve eğer her şey yolunda giderse, bir aksilik çıkmazsa ve fırsat bulabilirlerse bizim için oradan özel görüntü ve fotoğraflar yakalayacaklar. Ben de bu içeriklerle kanalımıza, hepimize özel olan harika bir video hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım şartlar el verir ve o atmosferi yaratabilirlerse hep birlikte güzel bir video izlemiş oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlerken çok keyif aldım. Hüzünlüydü ama keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki şarkıda tekrar görüşelim, olur mu? Hoşça kalın.